Arka planda hiç durmadan düşünen bir zihne sahibiz. Ve onunla koca bir ömrü tamamlıyoruz. Şu an çekiyor muyuz? Oldu mu? Zaman zaman düşüncelerin daha yoğun geldiğini, hatta kronik bir hal aldığını bile deneyimlemiş olabilirsin. Çok düşünmekten kurtulmak için de düşünüyoruz. Bazen aklımıza bir şey gelmiyor ve onu bulmak için de düşünüyoruz. Yeri geliyor, çok da iyi bir insan olmadığımızı düşünüp duruyoruz. Bazen de en iyisini yapabilmek için düşünmeye başlıyoruz. Aslında düşüncelerdeki hatalar sayesinde çözüme ulaştığımızı bilsek bile aklımızdakiler bu kadar gerçekken onların hatalı olduğunu nasıl kabul edebiliriz? Düşünce deneyimini ilk ne zaman gerçekleştiriyor olabiliriz? Sanırım çocukluk zamanlarımız. Düşüncelerimizin yanlış ya da doğru olduğunu umursamadan konuşurduk. Büyürken tanıştığımız egolarımız, korkularımız, utançlar veya kabul görme isteğiyle düşüncelerimizi daha fazla iç sese dönüştürmeye ve onları artık herkesin duyabileceği değil, sadece kendi içimizde yankılanan sesler olarak duymaya başladık. Algılarımızın ne kadar düşüncelerimize hükmettiğini fark etmeden de onlara inanmayı tercih ettik. Atinalı filozof Sokrates bu durumun farkına varmış. Milattan önce tam olarak doğru tarihi söylemek istiyorum çünkü geçen sefer yanlış söylemiştim. Ölüm yılı milattan önce 399, doğum yılı da milattan önce 469 ama 470 diyen yerler de var. Sokrates cevapların aslında içimizde var olduğunu, sadece doğru sorular yönelttiğinde ortaya çıkarabileceğimizi fark etti. Annesi bir ebe, Sokrates de kendini düşünce ebesi olarak tanımlıyor. Yapmaya çalıştığı şey karşısındaki kişiye direkt tavsiye vermek, bir öğütte bulunmak değil. Bunun yerine kişiye varsayımlarını ortaya çıkaracak sorular yöneltiyor. Sonrasında da daha önce büyük ihtimal hiç düşünmediği ön yargılarına meydan okuyacak sorular yönelterek onu düşünmek için bir alan yaratıyor. Sokrates'in bu yöntemi Atinalı gençler arasında çok büyük ilgi görmüş. Günümüz influencerları gibi aynı Sokrates gibi sokakta çıplak ayak yürümeye başlıyorlar ya da kendi aralarında bu soru cevap yöntemini denemeye başlıyorlar. Sokrates büyük ihtimal bir filozof olduğunu düşünmüyordu. Çünkü kendini hiçbir şey bilmeyen biri olarak tanımlıyor. Belki de bu yüzden kendine ait bir eser yazmayı bile hiç düşünmemiştir. Bunları dinlediğimizde çok mütevazi biri olarak duyulsa da kalabalıklar arasında gençleri tanrılardan uzaklaştırdığı ve yozlaştırdığı algısı yaratılıyor. Bir grup onu filozoftan öte, adeta filozofluğu yaşayan biri olarak görüyorken başka bir grup içgüdülerinden tamamıyla kopmuş, bütün soruların cevaplarının kendinde olduğunu düşünen kibirli biri olarak görebiliyordu. Bu iki uç fikir arasında galip gelen bir taraf oluyor ve Sokrates yargılanıyor. Farklı düşündüğü, farklı düşündürdüğü için yargılanıyor ve bu onu ölüme kadar götürüyor. Şu an milattan önceki tarihlerde yaşamıyoruz. Ama biz de aynı o kalabalıklar gibi başımıza gelenleri algılarımız kadarıyla görebiliyoruz. Bu kötü veya yanlış bir şey değil, hatta çok normal. Sadece bu algıların farklılığını unutup bir sonuca varabiliyoruz. Yaşantılarımız, kültürümüz, çevremiz ya da bilgiyi alma şeklimiz bile kendimize özel. Buna rağmen kendi hikayemiz bize çok gerçek gibi geliyor. Zihinlerimiz tam bir hikaye yazarı. Dış dünyadan duyularımızla bilgiyi alıyoruz. Sonrasında daha önce edindiğimiz tecrübelerimiz ve deneyimlerimizle ilişkilendirerek bir hikaye yazmaya başlıyoruz. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bomboş bir sayfa var ve onu resim yapar gibi doldurmaya başlıyoruz. Yaratıcı tarafımız resimdeki eksik yerleri hemen en iyi bir tahminle doldurmak için canla başla çalışıyor. Bazen belki hikaye böyle değildir diyerek yeni bir resim yapmak istiyoruz. Fakat zihin şöyleymiş. İlk yaptığı resmi seçmeye çok daha fazla meyilli oluyormuş. Hatta ikinci resim bize karşıysa haklı çıkacağımız resmi seçmek istiyoruz. Artık bu resimlerin bir tahmin olduğu aklımızdan çıkıp gitti bile. Her şey daha da gerçek gelmeye başladı. Yani o en sevdiğimiz, en beğendiğimiz resmi seçerken kendimizi ne kadar baskı altına soktuğumuzu fark etmiyoruz bile. Galeride yaptığımız resimlere bakıyoruz ve hepsi karamsar hikayelerden oluşuyor. Bir çıkış yolu aramaya başlıyoruz. Bu yüzden de hemen düşüncelerden kaçmak, kurtulmak, onları yok saymak istiyoruz. O resmi yapan bizdik. Belki yeni bir resim yapabiliriz ama yarattığımız gerçeklikle savaşmayı tercih ediyoruz.
Araştırırken gördüm ki korkularımızdan doğan birçok düşüncemiz biyolojimizin bir parçası gibi. Bundan milyonlarca yıl önce yaşamış atalarımızın hayatta kalma içgüdüsüyle ilişkilendirdikleri düşünceleri. Karanlıktan, bilinmeyenden biraz çekiniyoruz, korkuyoruz. Ve işte zihnimizde tahminlerle karanlıktan ne gelebileceğini düşünmeye başlıyor. Mağaralarda kaldığı dönemlerden kalma bir korku. Gece ve karanlık doğadaki avcıların, vahşi yaratıkların ya da tehlikenin bir habercisiydi. Yine en büyük tehditlerden biri yalnız kalmaktı. Yani ait olduğu sosyal ortamdan, topluluktan koparılmak ve dışlanmak. Bu reddedilme sonucu yemeğe ulaşmada, barınmada ya da sosyal bağlar ki ihtiyacımızı zora sokuyordu. Bu bahsettiğimiz bazı düşünceler insanlığın evrimsel geçmişinden kaynaklanıyor ve zamanla kültürel ve sosyal etkileşimlerle şekillenmiş olabilir. Günümüzde her birinin bize ne kadar gerçek geldiğini ve etkilediğini yaşayarak deneyimlemişizdir. Peki aklımızdaki bu gerçeklikle neler yapabiliriz? Bunların normal şeyler olduğunu kabul edebiliriz. Daha doğrusu kendimize itiraf edebiliriz. İlk hikayeye bağlı kaldığımızı unutmadan alternatif hikayelerimize daha alıcı gözle bakabiliriz. Hikayelerin algılardan oluştuğunu bilerek bu farklılıklara kızmak yerine onları gözlemleyebiliriz. Yine de hikayenin içinden çıkamıyorsak diğer hikaye yazarlarına danışarak alternatifleri onlardan dinleyebiliriz. Son bir yöntem de içimizdeki seslere başka bir gözle bakabilmek için onları birkaç satır yazıya dökebiliriz. Çünkü insan harika bir hikaye yazarı. Yaratıcılığı, kusurları, hataları ve mantıksızlığıyla. Onu nasıl kullanacağımız gerçekten bizim seçimimiz. Bunlardan biri sana iyi gelecek diye bir şey söyleyemem. Bunların hepsi bir deneme. Sana iyi gelecek olan şeyi yine en iyi sen bileceksin. Sadece eski hikayeleri geride bırakarak yeni bir şeyi tecrübe etmeye çalışıyoruz. O da geçirgenliğimiz, açıklığımız ve belirsizliğin bize artık rahatlık vermeye başladığını. Zihnimiz hayal edebildiğimiz ölçüde geniş. Bu yeni zihni deneyimlemekten alıkoyan yine bizim hayal gücümüz. Büyük ihtimal her birimiz hayatımızın bir döneminde bu yoğun düşüncelerden bunaldık. Belki de hala yaşıyoruz. Kendi hikayenden bahsetmek istersen yorumlarda paylaşabilirsin. Çünkü aynı şeyleri yaşadığımızı duymaya, yalnız olmadığımızı bilmeye ihtiyacımız olabiliyor. Ve bu bize iyi geliyor. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı hatırlatarak hoşça kal diyorum.